Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM Marketler hissesinin analizini yapacağız. Neredeyse hepimizin mahallesinde 2-3 tane marketi olan, şubesi olan bir market zinciri üzerine konuşacağız. Şu anda ben normalde hep A'dan Z'ye gidiyorum BIST hisseleri içerisinde, ancak yorumlarda BİM Marketler talebi geldiği için öne çektim. Sizin de eğer merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Sizinkini de bu şekilde öne çekerim arkadaşlar. Şunu da baştan belirtmek istiyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben analizini yapacağım, ayrıntılarını vereceğim. Burada yatırım yapmama kararı ya da elinizde varsa satıp satmama kararı artık tamamen size kalmış. Yani kendi çıkarımlarınızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben burada bilgileri vereceğim. İşleyip karar verme süreci tamamen sizde. İsterseniz çok fazla oyalanmadan, çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik satış ile, her bir TL'lik varlık ile geçen sene 6.27 TL'lik satış yapılırken bu yıl 1.92 TL'ye kadar düşmüş satışı. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı gözüküyor çünkü stok tutma süresi 16.4 günden 41.8 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda ise alacaklar 20 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 68 günde ödeniyor. Ortalama tahsilat süresi 12.7 gün uzamış arkadaşlar. Yani 7.3 gün ortalamadan 20 güne kadar yükselmiş. Cari oran trendine baktığımızda negatif gözüküyor çünkü cari oran geçen yıl 0.98 iken bu yıl 0.97'ye düşmüş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir. Bu yüzden yetersiz. Likidite oran seviyesine baktığımızda asitesi oranı 0.55 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Bu yüzden de yetersiz olarak görüyoruz. Nakit alımına baktığımızda nakit ve benzerleri geçen yıl toplam varlıkların 10.4'ünü oluştururken bu yıl 8.7'sini oluşturuyor. Yani varlıkların içerisinde nakit ağırlığında bir azalış var. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit giriş olmasa bile 30 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda kaynak dağılımının içerisinde %45 oranında öz kaynak var. Uzun vadeli yükümlülükler %16, kısa vadeli yükümlülükler ise %39. Bu yüzden öz kaynak oranı yeterli diyoruz. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %238 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı geçen yıl 0.7 iken bu yıl 0.55'e düşmüş. Bu da olumlu bir şey tabii ki, çünkü varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranı normal seviyede olduğunu görüyoruz. Net borcuna baktığımızda FAVÖK'ün 0.98 katı, FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde borcu var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 86 milyar TL seviyesinde, öz kaynakların 0.86 katı, bu yüzden normal düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda geçen yıla oranla burada finansal borçların arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da finansal maliyetlerde artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda burada bir azalış var. Çünkü kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %53.2 iken bu yıl %38.5 oranına düşmüş. Yani burada daha uzun vadeli, daha rahat borç çevirimi imkanı oluşabilir anlamına geliyor. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli kaynakların içinde finansal borçların payı %7'ymiş geçen yıl, bu yıl %9'a yükselmiş. Finansal gider trendine baktığımızda geçen yıla göre %92 arttığını görüyoruz. Finansal giderler ise yıllık bazda %23 oranında artmış. Artan finansal giderler net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olarak görüyoruz. Çünkü kâr ile finansal giderler karşılansa bile başa baş noktasına çok yakın. Faaliyet kârında ve net kâr marjında azalış var ikisine de. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %2 iken bu yıl %1'e düşmüş. Net kâr marjı geçen %4 iken bu yıl yine %4 seviyesinden ancak biraz daha düşük. Hem faaliyet kâr marjının hem de net kâr marjında düşüş var dediğim gibi. Faaliyet kâr marjı neden azalmış? Buna bakarsak pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığında yine bir azalış var. Öz kaynak kârlılığı geçen yıl %94 iken bu yıl %19'a düşmüş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına karşılık 19 liralık kâr elde ediyor. Öz sermaye kârlılığı neden azaldı buna bakarsak kârlılığın düştüğünü, verimlilik kaybı ve borçlulukta düşüş olduğunu görüyoruz. Aktif kârlılığına baktığımızda da yine burada bir azalış var arkadaşlar. Geçen %8.3 iken bu yıl %1.5 seviyesine gerilemiş. Ciro büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlar yıllık %11.1 oranında arttı. Enflasyonun narındırılığının ise %0 olarak gözüküyor ciro daralması. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te %11 azalış var. Net kârda ise %4'lük bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda burada uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşletme faaliyetlerine nakit akışa baktığımızda pozitif gözüküyor. Tüm ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %12 artmış arkadaşlar. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı.
Faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem ticari alacaklardaki azalış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Çünkü tüm ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 9 katı arkadaşlar rahatlıkla karşılayabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif olarak gözüküyor 5 milyar TL seviyesinde. Pozitif serbest nakit akışta borçlanmaya ihtiyacı azalttığı için bu olumlu bir durum. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bir masa yani bir marketleri geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu anda 1479 TL'miz olacaktı arkadaşlar. Yani %48'e yakın bir kar elde edecektik. Tabi bu nominal kar. Enflasyonuna baktığımızda hemen hemen kafa kafaya gelmiş. En azından enflasyon karşısında değerini korumuş. Bu da bizim için olumlu bir durum. Kar etmese de değerini koruması bile bir şey. BIST 100'e baktığımızda ortalama 1179 TL'de kalmış. Dolar 1197 TL'de kalmış. Mevduat 1694 seviyelerinde, yani baktığımızda BIST 100'ün ve doların üzerinde getiri getirmiş BİM. Mevduatın içinde altında kalmış. Bitcoin'e yatırsaydık 2400'lerde olacaktı. Yine Bitcoin altında. Altına yatırsaydık da 1550 TL seviyelerinde olacaktı. Altında yine biraz altında kalmış arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda BİMAS'ın 17.4 olduğunu görüyoruz. Perakende ticaret sektörünün 14.93 ortalaması var. Toplam ve perakende ticaretin ortalaması ise 21.21. Yani burada baktığımızda FK'nın sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Perakende ve ticaretin üzerindeyken toplam ve perakende ticaret ortalamasının ise altında kalmış. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise BİM'in rasyo değeri 2.78 olduğunu görüyoruz. Perakende ticaretin 1.79, toplam ve perakende ticaretin ise 2.56. Yani her iki sektör ortalamasının da üzerinde kaldığını görüyoruz. Yani piyasa değeri bölü defter değeri rasyosuna göre, sadece bu rasyoya göre baktığımızda BİM'in hisse fiyatının biraz yüksek kaldığını görüyoruz. Hissemizin fiyatı 458 lira 25 kuruş. Hisse başına kar 26.3 TL. Piyasa değeri 278 milyar TL civarında. Ödenmiş sermayesi 607 milyon TL. Net borcu 14.4 milyar TL. Firma değeri piyasa değeri arttığı net borç olarak baktığımız için 292.7 milyar TL'de. Temettü bilgilerine baktığımızda 18 Aralık'ta tekrardan bir temettü vereceğini görüyoruz. 0.83 oranında. Toplamda atılan kar miktarı 2.699 milyar TL. Yani temettü olarak da 0.8 baktığımızda gayet yeterli bir temettü. Yılda zaten birkaç tane temettü veren bir firma BİM. Yani temettü yatırım yapan kişiler için uygun bir firma diyebiliriz. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda da %16.000 olarak görüyoruz. BIST 30 firması BİM Marketler arkadaşlar aynı zamanda katılım endeksine uygun. Yani katılım yatırımı yapanlar, yani helal yatırım yapmak isteyen kişiler için BİM Marketlere yatırım yapmak uygun arkadaşlar, caiz. Evet, BİM hissemizin analizi bu şekildeydi. En başta da söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Burada artık karar tamamen size kalmış. Eğer faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecektir. Ve daha sık birlikte olacağız. Bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.